Merhaba canlarım, Falkader kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk geldiyseniz aramıza hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Beni uzun zamandır takip eden değerli dostlarım, sizler de kocaman hoş geldiniz diyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi fincanımızın ve tabağımızın bize anlatmak istediklerini birlikte keşfedelim. Unutmayın, burada çıkan her sembol ve her işaret farklı enerjilere hitap eder. Sizlere uyan mesajları alıp uymayanları sevgiyle evrene bırakabilirsiniz. Kendinize güzel bir niyet alın. Kalbinizde tutun ve şimdi fincanımıza geçelim. Bakalım bugün bizi hangi sürprizler bekliyor? Şöyle bir bakıyorum. Öncelikle evet. Şimdi burada yakılmış bir ateş etrafını aydınlatıyor bu ateş ve onun hemen üzerinde yan dönük bir süliyet, kollarını uzatmış gökyüzüne doğru ve bir Y harfi var aynı zamanda. Şimdi bunu bir yorumlayayım ben size. Canlarım, burada çok net bir ateş ve etrafını aydınlatmış. Karanlıkta kalan bir konunun aydınlanacağını bana söylüyor. Uzun zamandır cevabını beklediğiniz bir mesele var. Onunla ilgili netleşmeler yaşayabilirsiniz. Ateşin hemen üzerinde yan dönmüş süliyet var. Bu kollarını gökyüzüne doğru uzatmış. Şurada. Bu görüntü bana bir dileği, bir duayı ve evrene gönderilen güçlü bir isteği anlatıyor. Bu kişi çok istediği bir konu için bekleyiş içerisinde. Burada belirgin bir şekilde bir de Y harfi görüyorum. İsminin, soy isminin içerisinde Y harfi bulunan bir kişi gündeme gelebilir ve bu harf önemli bir yerin veya olayın baş harfi olabilir canlarım. Burada bir de 7 rakamı belirmiş aynı zamanda. Bakın hemen şurada görüyor musunuz? Göstereceğim size. Şurada. Bir 7 rakamı var. 7 gün, 7 hafta ya da ayın 7'si, 17'si, 27'si gibi bir tarih dikkatimi çekiyor burada. Bu rakamla bağlantılı bir haber, görüşme ya da gelişme çıkmış burada. Özellikle ateş ve aydınlık enerji burada çok baskın. Bu nedenle kafanızı kurcalayan bir konuda önünüzü daha net görebileceğiniz bir sürece giriş yaptığınızı düşünüyorum ben. Canlarım. Şimdi burada 2 tane göz görüyorum ve beyaz bıyıklı bir süliyet bu. Bakın şurada 2 tane göz ve beyaz bıyıkları var. İki tane bana bakan şu an belirgin göz görüyorum. Bu gözler oldukça dikkat çekici çıkmış. Sanki birisi sizi uzaktan takip ediyor, merak ediyor ya da hayatınızda olup bitenleri yakından gözlemliyor. Hemen altında ağzı seçiliyor ve beyaz bıyıkları olan bir süliyet bu. Yaşça daha büyük, tecrübeli, sözü dinlenen bir erkek figürünü çağrıştırdı bana. Aileden biri olabilir. Çevrenizde olgun bir kişi olabilir ya da yakında karşınıza çıkacak önemli bir erkek enerjisini temsil ediyor olabilir. Kolektif, çünkü kendinize göre alacaksınız. Bıyıkların beyaz görünmesi özellikle bilgelik, deneyim ve geçmişten gelen birikimi anlatıyor. Bu kişiden gelecek bir söz, tavsiye ya da haber sizin için önemli arkadaşlar olacak. Aynı zamanda bu gözlerin çok belirgin çıkması nazara ve üzerinizdeki dikkat çekici enerjiye de işaret ediyor. Son dönemde farkında olmadan birçok kişinin dikkatini çekmiş olabilirsiniz. Bu yüzden enerjinizi korumakta fayda var canlarım.
Şimdi hemen şurada bir kelebek görüyor musunuz? Şurada beyaz bir kelebek ve bir kuş. Ya sanki hani böyle çiçeklerden bal toplar, uzun böyle gagası gibi vardır. Onun gibi bir kuş bu. E, Falda genelde değişimi, dönüşümü ve yenilenmeyi temsil eder kelebek. Hayatınızda eski bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin açılacağını işaret ediyor. Özellikle sizi sıkan bir durumdan kurtulup daha hafif ve huzurlu hissedeceğiniz bir süreç görülmüş. Kelebeğin hemen yakınında da bir kuş figürü var. Bu bana arı kuşunu andırdı arkadaşlar. Kuşlar falda çoğunlukla haberci olarak yorumlanır ancak beklediğiniz bir mesaj, telefon görüşmesi ya da sevindirici bir haber gündeme gelecek. Arı kuşu gibi görünmesi ise bu haberin hızlı geleceğini ve beraberinde hareketi getireceğini söylüyor. Bir yolculuk, görüşme ya da ani bir buluşma enerjisi de taşıyor bu. Kelebek ve kuşun yan yana çıkması oldukça güzel bir sembol. Çünkü önce bir değişim, ardından bu değişimi destekleyen sevindirici bir haber görülmüş. Sanki evren size hazır ol, güzel gelişmeler yaklaşıyor mesajını veriyor burada canlarım. Şimdi şurada bir güneş var. Şöyle yaklaştırayım. Bakın. Şurada bir güneş çıkmış. Ee, Çok net bir güneş bu. Etrafını aydınlatıyor. Özellikle falda çıkan en güzel sembollerden biridir bu. Aydınlığı, şansı, başarıyı ve üzerindeki sıkıntılı enerjilerin dağılmasını temsil ediyor. Biraz önce gördüğümüz kelebek ve kuş figürleriyle birlikte düşündüğümde bu güneş adeta yeni bir dönemin doğuşunu anlatıyor. Uzun süredir beklenen bir konu varsa üzerindeki sis perdesi kalkabilir ve olaylar daha net bir hal alabilir canlarım. Güneş aynı zamanda görünür olmayı da simgeler. Emek verdiğiniz bir konuda fark edilmek, takdir görmek ya da hak ettiğiniz değeri almak gibi bir enerji taşıyor. Eğer beklediğiniz varsa bu figür olumlu sonuçlara işaret ediyor canlarım. Bir beklentiniz varsa olumlu. Şimdi güçlü bir sembol bu. Önünüzdeki dönemde içinizi ısıtacak bir haber, yüzünüzü güldürecek bir gelişme ve karanlıkta kaldığını düşündüğünüz bir konunun aydınlanması diyebilirim. Güneş enerjisi falın genelinde umut, ferahlık ve güzel başlangıçlar vaat etti bana. Çok da güzel çıkmış canlarım burada. Bilginiz olsun. Şimdi burada ben bir salıncak görüyorum. Salıncağın yanında bir kişi var ve onun hemen yanında bir kişi daha var ve yanında kalp çıkmış üstte. Bakın şöyle salıncak, şu ve kalp. Burada çok net olarak çıkan bana salıncak gidip gelen düşünceleri, kararsızlıkları ya da bir konuda ileri geri yaşanan durumları temsil ediyor bende. Bir süredir netleşmeyen, bir türlü sonuca bağlanmayan bir konu olabilir. Salıncağın yanında bir kişi, hemen onun yanında da bir kişi daha çıkmış. Bu görüntü bana iki insanın bir araya gelmesini, yüz yüze bir görüşmeyi ya da aradaki bir mesafenin kapanmasını anımsattı. Aralarında konuşulması gereken önemli bir konu var gibi duruyor burada. Ve en güzel detaylardan biri de yanlarında çıkan kalp figürü. Bu kalp duygusal bir bağı, sevgi enerjisini ve gönül işlerinde yaşanabilecek güzel gelişmeleri işaret ediyor. Eğer aklınızda biri varsa aranızdaki duyguların netleşmesi ya da iletişimin güçlenmesi söz konusu olabilir. Çünkü salıncak figürü nedeniyle bu iletişimin ya da bu görüşmenin öncesinde kararsızlık yaşanmış olabilir. Ancak kalbin çıkması sonucun duygusal açıdan olumlu bir enerjiyi taşıdığını gösterdi bana. Ee, Burada çok net olarak çıkan bana salıncak gidip gelen düşünceleri, kararsızlıkları ya da bir konuda ileri geri yaşanan durumları temsil ediyor bende. Bir süredir netleşmeyen, bir türlü sonuca bağlanmayan bir konu olabilir. Salıncağın yanında bir kişi, hemen onun yanında da bir kişi daha var ve yanında kalp çıkmış üstte. Bakın şöyle salıncak, şu ve kalp. Burada çok net
Bana en çok geçen enerji şu: iki kişi, bir görüşme ve kalpten gelen duygular, sanki söylenmemiş bazı hisler artık daha görünür hale gelecek gibi duruyor burada canlarım. Şimdi burada sıkıntılarınızı toplayıp bir kenara atmışsınız. Aydınlanma var canlarım. Şimdi sanki bir şeyler toplanmış, bir kenara bırakılmış gibi bir görüntü görüyorum. Bu bana geçmişte kalan bazı meseleleri, yükleri ya da artık dönemi, yani önemini yitirmiş konuları anlattı. Bu kişi, e, yani bir kişi ya da siz hayatındaki bazı sıkıntıları geride bırakmaya başlamış gibi duruyor. Bu figürün hemen üst kısmında ise bir 3 rakamı arkadaşlar mevcut. Bakın hemen şurada bir 3 rakamı var. Görüyor musunuz? Ee, Hareketli bir sayıdır 3. 3 gün, 3 hafta, 3 ay gibi bir zaman dilimini işaret eder. Aynı zamanda peş peşe gelecek 3 haber, 3 görüşme ya da 3 ayrı kısmet olarak da yorumlayabilirim ben bunu. Ee, Toplanıp kenara atılmış görüntüyle 3 sayısını birlikte değerlendirdim. Geçmişte kalan bir konunun ardından 3 vakit içerisinde yeni gelişmelerin geleceğini düşünüyorum. Sanki bir defter kapanıyor ve yerine yeni fırsatlar açılıyor gibi bir enerji var burada. Ee, Yüklerden arınmayı ve ardından gelecek güzel hareketliliği anlatıyor burada canlarım. Çok güzel çıkmış falımız burada. Şimdi burada çok büyük bir V harfi var. Ya da bir üçgen bu. Yani hem V hem üçgen olarak bunu değerlendirelim. Şimdi bir bağlantı var mı ona bakalım burada. Evet. Şimdi büyük bir figür bu. V harfini andırıyor, hem de bir üçgen görüntüsü verdi bana. V harfi ismin, soy ismin ya da hayatında önemli bir yerin altında V harfi bulunan bir kişi ön plana çıkabilir. Bu harf bir haberle, görüşmeyle veya önemli bir gelişmeyle bağlantısı var gibi duruyor. Üçgen olarak baktığımda ise bu şekil yükselişi, hedefe odaklanmayı ve zirveye doğru ilerlemeyi simgeler. Özellikle ucu yukarı dönük bu emek verilen bir konuda adım adım başarıya yaklaşmayı anlatıyor. Bir konuda yönünüzü bulmaya başladığınızı gösteriyor. Büyük çıkması bu figürün dikkatimi çekiyor. Yani burada küçük bir etki değil, falın genelini etkileyebilecek önemli bir konu ya da kişi söz konusu olabilir. Yakın dönemde netleşecek bir karar, açılacak bir yol ya da sizi yukarı taşıyacak bir fırsat enerjisi var. İster V harfi olarak ister üçgen olarak değerlendirelim. Bu sembol bana güçlenmeyi, netleşmeyi ve önünüzde açılan yeni bir yolu anlattı canlarım. Yani burada çok güzel çıkmış. Burada bir kalabalık, yani bir yoğunluk, bir kalabalık var burada. Şimdi üst üste gelmiş şekiller, kalabalık bir enerji ve hareketlilik dikkat çekiyor burada. Önümüzdeki dönemde sosyal çevrenizin hareketleyeceğini, görüşmelerin, konuşmaların artacağını söylüyor. Bu kalabalık bazen bir aile ortamı, bazen iş veya sosyal çevrede yaşanacak bir yoğunluğu temsil ediyor. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerle karşılaşmalar, davetler, toplantılar ya da kalabalık ortamlara giriş çıkışlar görünüyor. Peş peşe gelecek haberleri de anlatıyor olabilir. Telefon, mesaj, konuşmalar derken bir sürü oldukça hareketli bir döneme girebilirsiniz.
Kalabalığın içinde kaybolmuş gibi bir duran bazı küçük şekiller de var. Burada herkesin konuştuğu bir konu içinde sizin adınıza önemli olacak bir detayın ortaya çıkabileceğini gösteriyor sanki. Bu yüzden önümüzdeki günlerde duygularınıza ve yapılan konuşmalara dikkat etmekte fayda var diyorum size. Durgunluk değil, tam tersine falın bu bölümünde durgunluk değil, tam tersine hareket, insan ilişkileri ve yoğun enerji burada hakim görünüyor canlarım. Evet, şimdi bir de tabağımıza bakalım. Şöyle bir şey yapayım, dondu çünkü tabak. Tabağımızda şimdi canlarım burada tabağımız bir kere çok aydınlık, çok güzel çıktı. Tek başına bile güzel bir enerjiyi işaret ediyor burada. Ferahlama, netleşme ve sıkıntıların dağılmasını yorumluyorum ben burada. Tabakta en dikkat çekici figür ise atın üzerinde bir süliyet. At falda genellikle hız ve güç, ani gelişmeleri temsil eder. Üzerinde bir süliyet olması ise bu sürece bir kişinin liderlik ettiğini ya da önemli bir adımı bir kişinin başlattığını gösteriyor canlarım. Bakın şurada atımız ve üstünde bir kişi. Özellikle hızlı gelecek bir haber, ani bir karar ya da bir yolculuk enerjisi aldım burada. Bir kişi hayatında önemli bir hamle yapabilir ve bu durum sizinle de bağlantısı olabilir. Atın enerjisi aynı zamanda kısmet ve yükseliş demektir. Bu yüzden beklediğiniz bir konuda gecikmiş bir şey varsa artık hazırlanma ve sonuç alma dönemi geliyor diyebilirim. Aydınlık görüntüyle birlikte düşündüğümde bakın etrafı komple aydınlık, çok güzel. Karanlıkta kalan konuların hızla netleşeceği ve önümüzün açılacağı bir sürece giriyorsunuz diyebilirim burada canlarım. Şimdi burada da dediğim gibi güçlü sembollerimiz var aslında. Minicik ama bembeyaz bir kalbimiz var şurada. Görüyor musunuz? Evet. Bu çok saf, temiz ve net bir sevgi enerjisini anlattı bana. Küçük olması ama beyaz olması şunu söylüyor. Henüz çok büyümemiş ama çok temiz bir duygu ya da yavaş yavaş büyüyen bir kalp bağı var. İçinde hiç kirlenmemiş, niyeti temiz bir enerji bu. Hemen yanında ve genel alanda tekrar eden bir kalabalık enerjisi var. Bu kalabalık hem fincanın merkezinde hem de çevresine dağılmış şeklinde çıkmış. Bu bana sosyal çevre, aile ya da iş ortamında yoğun konuşmalar, gündemler ve insan hareketliliğini gösteriyor. Çok kişinin diline düşmüş olabilir bir konu ya da yakında düşecek gibi duruyor canlarım. Dağınık telve şekillerinde dış cephelerdeki ince telveler. Bu kalabalığın biraz dedikodu, konuşma ve dağınık fikirler
içerdiğini anlıyorum buradan. Yani herkesin bir şey söylediği ama netliğin yeni yeni oluşacağı bir süreç var. Bir diğer güçlü sembol ise atın üzerindeki süliyet. Bu figür çok önemli. At hız ve yükseliştir. Üzerindeki kişi ise kontrolü eline alan bir konuda öne çıkan ya da bir süreci başlatan kişiyi de temsil ediyor. Burada birinin inisiyatif alacağı hızlı bir gelişme başlayacağınızı görüyorum canlarım. Ve en dikkat çekici detaylardan biri de çok sayıda göz açılması. Yani bu üzerinizde dikkat, bakış ve ilgi olduğunu gösterir. Birçok kişinin sizi yaptıklarınızı ya da hayatınızdaki bir durumu gözlemlediği bir dönemdesiniz. Bu aynı zamanda nazar enerjisi de çağrıştırdı bana. Yani biraz korunma ihtiyacı olabilir. Çünkü çok fazla, bakın, çok fazla gözler oluştu. Yani şöyle söyleyeyim, genel tabloya baktığımda temiz bir kalp enerjisi yoğun, bir sosyal çevre, hızlı gelişecek bir süreç ve üzerinde dikkat çeken bakışlar görüyorum canlarım. Sanki hem duygusal hem de sosyal anlamda hareketli bir dönem başlıyor sizin için. Yani bakın, hep gözler görüyor musunuz? Hep göz, 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 göz. Yani bu konuda çok dikkatli olun derim size. Şimdi bakıyorum, burada dediğim gibi, bakın, bunlar hep laf, söz, dedikodu, konuşma. Onun için biraz da böyle dikkat edin diyorum sizlere. Yani şimdilik tabağımız çok temiz çıkmış dediğim gibi. Falımı burada bitiriyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi tabağımız gerçekten çok temiz ve aydınlık çıktı. Bu da genel olarak enerjinin toparlandığını, sıkıntıların yavaş yavaş dağıldığını ve önümüzün açıldığını gösteriyor. Bugünkü falımızda gördüğümüz semboller de bunu destekliyor. Kalp enerjisi, hareketli gelişmeler, haberler ve kısmet akışı. Hepsi aslında bu sürecin yavaş yavaş netleşmeye başladığını anlatıyor. Ben de falımızı burada bitiriyorum arkadaşlar. Niyetleriniz, kalbiniz kadar temiz olsun. Yollarınız açık olsun. Bir sonraki falımızda yine yeni enerjilerle, yeni sembollerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın efendim.